Herkese merhabalar. Bugün sizlere şöyle hamuru asla yırtılmayan ve parçalanmayan, çok kısa sürede de hazırlayabileceğiniz pratik bir su böreği tarifi hazırladım. Üstelik bu tarifimde su böreği yufkalarını 10 tane bezeyi üst üste koyarak ve sadece merdane kullanarak açacağız. Oklava kullanamayanların bile çok kısa sürede yapabileceği çok da güzel tam ölçülü bir su böreği oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Su böreği hamurum için 5 tane oda ısısında beklemiş olan yumurtamı kasemin içerisine alıyorum ve sonrasında üzerine şöyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde yoğurt ekliyorum. Ve eklemiş olduğum yumurta sayısı kadar da 5 kaşık suyumu da ilave ettikten sonra şöyle bir dolu yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Kase içerisine eklemiş olduğum tüm malzemeleri çırpma teliyle hızlıca ve böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Ardından su böreği hamuruma yavaş yavaş ve kontrollü olarak un ekliyorum. Su böreği yufkasına daha önce siz yoğurt eklemediyseniz mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Yoğurt sayesinde hem o yumurtanın baskın kokusu olmuyor, ayrıca kolaylıkla açılabilen ve asla yırtılmayan çok güzel bir su böreğiniz oluyor. Evet, yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ekleyerek su böreği hamurumu bu şekilde toparladım ve sonrasında su böreği hamurunu tezgah üzerine alarak da yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Su böreği hamurunuzun uzun süre yoğrulması da çok önemli. Şöyle tezgah üzerinde çekiştire çekiştire iyice hamurumu yoğurdum ve özlü pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Orta sertlikte bir hamurunuz olacak. Bu arada su böreği hamurunu mutlaka böreklik un kullanarak yapın. Ben bu tarifimde klasik su bardağıyla 4,5 su bardağı un kullandım. Sizler de lütfen ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Su böreği hamurunu hiç bekletmeden hemen bezelere ayıracağım. Ben bu tarifimde toplamda 10 tane beze kullanarak böreğimi hazırladım. İlk olarak bezeleri gelişigüzel kestim ve sonrasında mutfak tartısıyla tartarak her biri 80 gram olacak şekilde bezelerimi ayarladım. Sizin evinizde tartınız yoksa yaklaşık küçük bir mandalina büyüklüğünde 10 tane beze yapmanız yeterli. Bu şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra unlamış olduğum servis tabağını aldım ve üzerine de kurumaması için bir buzdolabı poşetini yerleştirerek kenarda en az 1 saat kadar bekletiyorum. Su böreği bezeleriniz ne kadar dinlenir ve beklerse açması da o kadar kolay olacaktır. Ben de bu arada iç harcımı hazırlıyorum. Ben bugün su böreğimi peynirli olarak hazırladım. 3 tane peyniri karıştırıp kullandım. Lor peynir, beyaz peynir ve çeçil peyniri karıştırarak bu şekilde hazırlıyorum. Ve su böreği yufkalarımın arasına serpiştirmek için şöyle 150 gram kadar da tereyağımı erittim. İçerisine 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Bunu da kenarda iyice soğuması için bekletiyorum. Su böreği bezelerimizi 10 tane üst üste açacağımız için aralarına da unlu nişastalı karışım serpiştireceğiz. Birer su bardağı un ve nişastayı bir kasenin içerisinde iyice karıştırıyorum ve bunu da hazırlıyorum. Kenarda bezelerim 1 saat kadar dinlendi. Şimdi birinci bezemi tezgahımın üzerine alıyorum ve kenarda hazırlamış olduğum unlu nişasta karışımı altına ve üzerine güzelce sürerek merdane yardımıyla yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde açarak büyütüyorum. Açmış olduğum bezemi yine unlamış olduğum servis tabağının içerisine alarak ve üzerinin de kurumaması için şöyle bir poşet kapatarak kenara alıyorum ve her bir bezeyi yine aynı şekilde açarak üst üste gelecek şekilde ve aralarını da mutlaka unlu nişastalı karışımı gezdirerek üst üste diziyorum. Sizler ilk defa su böreği yapacaksanız eğer 10 tane bezeyi üst üste değil de beşerli halde 2 grup halinde de hazırlayarak 2 seferde yine bu tarifi yapabilirsiniz.
Daha önce kanalımda 5 tane üst üste açarak yaptığım su böreği tarifim de var. Bugün de 10 tane bezeyi üst üste koyarak bu tarifi hazırlıyorum. Aynı baklava yaparmış gibi açmış olduğumuz her bezenin arasını unlu nişastalı karışım serpiştirerek üst üste dizelim ve bu şekilde yine üzerini kapatarak 10 dakika kadar dinlendirelim. 10 dakika dinlenmiş olan 10 tane bezemi tezgahımın üzerine aldım ve ilk olarak merdane ile şöyle üzerine bastırarak hafifçe genişletiyorum. Su böreği hamurumuzu güzelce yoğurduğumuz için ve sonrasında da uzun süre beklettiğimiz için bu aşamada sizi hiçbir şekilde yormayacak ve kolaylıkla açılacaktır. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası bezelerinizi ara ara alt üst çevirerek hem üst kısmındaki bezelerin hem de alt kısmındaki bezelerin eşit büyüklükte açılmasını sağlamak. Ben de ara ara alt üst çevirerek merdane ile bezelerimi açmaya devam ediyorum. Bu boyutlara geldikten sonra da bir oklavaya sararak aralarını kontrol ediyorum. Mutlaka bu aşamada böyle merdaneye sararak her bir bezenin arasını tekrar unlu nişastalı karışıma bulayalım. Bu su böreğini yaparken bu aşamada bolca unlu nişastalı karışımı kullanıyoruz ama sonrasında bu şekilde kullanmayacağız. Ben 5 tane bezeyi böyle aralarına unlu nişastalı karışım serpiştirerek oklavaya sardım. Sonrasında kalan 5 tane bezeyi de tezgah üzerinde yine aralarını kontrol ederek bu şekilde nişastalayarak kenara aldım. Söylediğim gibi siz ilk kez bu tarifi yapacaksanız eğer beşerli şekilde açarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Evet, her bezenin arasını kontrol ederek ve bu şekilde unlu nişastalı karışımı da serpiştirerek güzelce aralarını kontrol ettim ve sonrasında tekrar üst üste dizerek açma işlemine devam ediyorum. Her bir detayı görmeniz adına bu aşamaları da çekerek sizlere göstermek istedim. Biraz da sıkılmamanız için de hızlandırdım. Ben su böreğini her zaman bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten yapması çok kısa sürede oluyor. Hiçbir şekilde sizi uğraştırmıyor. Sadece bu aşamasında biraz aralarını kontrol ettiğinizde zaman kaybı olabilir. Ama sonrasında gördüğünüz gibi 10 tane beze bir seferde kolaylıkla kocaman bir yufkaya dönüşüyor. Yine bu açma işleminde alt üst çevirerek her bir yufkanın aynı boyutlarda açılmasına dikkat edelim ve gördüğünüz gibi orta kısımdan kenarlarına doğru baskı yaparak açma işlemini gerçekleştirelim. Böyle yaptığımızda bezelerimizin kenar kısımları da aynı kalınlıkta açılacak ve inceleyecektir. Evet, sizin de gördüğünüz gibi orta kısımdan kenar kısma doğru merdanemi hafif bastırarak tüm su böreği yufkalarımı aynı boyutlarda kısa sürede açmış oldum. Şimdi açmış olduğum su böreği yufkalarımı 2 tane ayrı ayrı oklavaya dolayarak kenara alacağım. Evet, böyle 2 tane oklavaya dolamış olduğum su böreği yufkalarımın bir tanesini kenara alıyorum ve diğer beşli yufkalarımı biraz daha büyüttükten sonra haşlama işlemine geçiyorum. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, 5 tane yufkamı yine aralarına hafifçe nişastalı un serpiştirdim ve tezgah üzerinde biraz daha genişlettim. Ve açmış olduğum bezemi şöyle alarak yakından da size ne kadar güzel incecik açıldığını da göstermek istiyorum.
Gördüğünüz gibi hiçbir yırtılma olmadı. Her biri aynı kalınlıkta çok güzel incecik su böreği yufkalarımızı açmış olduk. Şöyle üzerine vurarak da fazla ununu, nişastasını arındırarak kenara sermiş olduğum sofra örtüsünün üzerine 5 tane yufkamı diziyorum. Mutlaka fazla unundan arındırın ki haşlama suyunuz da hemencik unlanmamış olsun. Evet, açmış olduğum su böreği yufkalarımı bu şekilde bir sofra örtüsü sermiş olduğum masanın üzerine yaydım. Şimdi kenarda da haşlama suyunu kaynatmaya başladım. Su böreği yufkalarınızı genişçe bir tencerede kaynatmanızı öneriyorum. Burada da 3 litre kadar suyum vardı. 2 yemek kaşığı olacak şekilde kaya tuzunu ve 1 yemek kaşığı olacak şekilde de sıvı yağ içerisine alarak kaynamaya bırakıyorum. Bu arada ben su böreğimi bu şekilde yuvarlak bir tepsi içerisinde yapacağım. Kenarda eritmiş olduğum tereyağlı karışımdan gezdirerek tabanını şöyle güzelce bir yağlıyorum ve sonrasında açmış olduğum su böreği yufkalarımdan bir tanesini hiç haşlamadan direkt kuru olarak üzerine seriyorum. Ben bugün su böreğimi fırın içerisinde pişireceğim için ilk yufkamı bu şekilde hiç haşlamadan direkt kuru olarak tepsime yerleştirdim. Kenarda da soğuk suyumu bu şekilde hazır ettim ve ben içerisine şöyle büyükçe bir parça da buz ekledim. Haşlanan su böreği yufkalarını soğuk suya atarak şoklayacağımız için mutlaka bu suyun soğuk olması gerekiyor. Şimdi birinci yufkamı aldım ve şöyle dikey olacak şekilde kaynayan suyumun içerisine alıyorum ve sonrasında bir kaşıkla üzerine hafifçe bastırarak her yerinin güzelce haşlanmasını sağlıyorum. Su böreği yufkalarınızı çok uzun süre kaynar su içerisinde bekletmeyin. Yaklaşık böyle 20 saniye kadar tutmanız yeterli olacaktır. Ayrıca kaynama suyu içerisine bolca tuz ekleyin ki haşlanırken hiçbir şekilde yufkalarınız da yırtılmamış olsun. Evet, birinci yufkam haşlandı. Şimdi bir tel süzgecin içerisine aldım ve kenarda hazırlamış olduğum soğuk suyun içerisine atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yırtılma olmadı, parçalanma olmadı ve çok güzel bir şekilde tek bir bütün halde haşlanmış oldu. Şöyle elinizle hafif çekiştirerek fazla suyunu mutlaka alın. Yufkalarınız kesinlikle sulu kalmasın. Bu arada eritmiş olduğumuz tereyağından da bu şekilde üzerine gezdirelim ve sonrasında haşlamış olduğumuz birinci yufkamızı tepsimize yerleştirelim. Tepsiye yerleştirme işleminde de mutlaka büzüştürerek yerleştirin ki araları da böyle kat kat olsun. Kenar kısımlarını böyle ortaya doğru çekiştirerek böyle büzgülü bir hal alacak şekilde su böreği yufkalarınızı tek tek haşlayarak ve mutlaka her birinin arasını tereyağıyla yağlayarak 5 tane olacak şekilde alt tabanını haşlayarak yerleştirelim. Su böreklerini haşlamış olduğunuz suyunuz unlanırsa mutlaka değiştirin. Su çok unlanmış olduğu zaman da yufkalar hemencik dağılıyor ve parçalanıyor. Aynı zamanda yine kenardaki soğuk suyunuz da ısınırsa onu da mutlaka dökerek yeni temiz soğuk su ekleyin. Daha önce hiç su böreği yapmadıysanız eğer ve oklava da kullanamıyorsanız bu tarifi gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu tarifi denedikten sonra da su böreği yapamayan kimse kalmayacak diyorum. O kadar pratik ve güzel oluyor ki kolaylıkla kısa sürede su börekleriniz hazır oluyor. Evet, tepsimin içerisine açmış olduğum 5 tane yufkamı haşlayarak ve aralarını mutlaka tereyağlayarak üst üste dizdim. Şimdi bu katına peynirimi serpiştiriyorum. Bu arada ben peynir içerisinde maydanoz kullanmadım. Sizler seviyorsanız içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Peynirimi her yerine eşit olacak şekilde yaydım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve kenarda bekleyen merdaneye sarmış olduğum yufkalarımı tekrar biraz genişleterek onları da aynı şekilde haşlayarak üst üste dizme işlemine geçiyorum.
Tekrar aralarına çok az böyle serpiştirecek şekilde yine unlu nişasta karışımı da mutlaka dökerek elimle de her yerine eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Bu aşamada kaynama suyum da unlandığı için döktüm. Kenarda tekrar yeni su kaynatıyorum. Sizler de kaynama suyunuz eğer unlandıysa mutlaka yeni su koyarak kaynatın. Yine bu bezelerimin de kenar kısımlarının yine kalın olmaması için ortadan kenarına doğru baskı yaparak yine genişlettim ve bu şekilde büyüttüm. Yine bunları da aynı şekilde kenara aldım ve kaynayan suyumun içerisine atarak bunları da tek tek haşlama işlemine geçiyorum. Videomun da çok uzamaması adına bu kısımları hızlandırarak geçtim. Yine aynı şekilde haşlayarak ve her birinin aralarını güzelce tereyağıyla yağlayarak üst üste büzüştürerek her bir yufkamı diziyorum. Mutlaka bu şekilde orta kısmına doğru büzüştürün ki araları da kat kat olsun ve mutlaka tereyağıyla yağlayın ki hiçbir şekilde yapışma olmasın. 5 tane yufkayı dizdikten sonra da bu şekilde bıçakla kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum. En son aşamada üst kısmına da yine tereyağı gezdirerek pişmeye hazır hale getiriyorum. Bu katına bolca tereyağı gezdiriyorum ki üzeri güzelce kızarsın. Son olarak da pişme işleminden önce bir bıçakla üzerine de delikler açmayı mutlaka ihmal etmeyin. Evet, 10 tane bezeyi üst üste dizerek çok kısa sürede hepsini birden açtığımız su böreğimiz artık fırına girmeye hazır. Ben önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede böreğimi pişirdim. Altı ve üzerini güzelce kontrol edin ve sürenizi ona göre ayarlayın. Her fırının pişirme derecesi farklılık göstereceği için ben size süre veremiyorum. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 45 dakikada bu şekilde çok güzel pişmişti. Kenarda biraz dinlendirdikten sonra alt üst çeviriyorum ve şöyle size su böreğimin son halini yakından da göstermek istiyorum. Ben bugün su böreğimi fırında pişirdim. Sizler dilerseniz su böreğini yine orijinal haliyle ocak üzerinde de pişirebilirsiniz. Şöyle bir dilimi hiç bekletmeden sıcak sıcak kesiyorum ve size yakından da göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği çok lezzetli bir su böreği tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.